Bugatti yine herkesin aklını başından alacak olan çılgın bir otomobille karşımıza çıktı. Bu sefer Chiron'un yerine gelecek araba öncekilerle hiçbir alakası yok. Bütün dünya downsizing'e giderken, turbolara geçerken, daha düşük hacimli motorlara geçerken Bugatti ters yöne gitti. V16, evet bu sefer W değil V16, 8.3 litre hacminde atmosferik bir motorla karşımıza çıktı. Ne nedir'in bu bölümünde bu mühendislik harikasından bahsedeceğim. Bütün otomobil üreticileri yavaş yavaş işte böyle içten yanmaları öldürelim, elektriklilere geçiş başladı, işte hibritler çıkartıyorlar. Haliyle bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de işte daha küçük hacimli turbo motorlara geçiliyor. Ferrari'de artık o eski atmosferik V8'ler yok, V8'ler bile yok. Lamborghini'de Huracan'ın yerine gelecek olan model yine turbo olarak geldi vesaire derken Bugatti ters yöne gitti. Aslında ilk baştaki istek bu şekilde değilmiş. CEO'sunun açıklamasına göre Volkswagen Group bir parça sahibi Bugatti'nin. Eskiden tam sahibiydi, artık daha az hisse oranına sahip. Ama demişler ki komple elektrikli bir SUV yapalım Bugatti için. Tabii ki bu biz otomobil severleri derinden yaralayacak ve bütün sektörü üzecek bir haber olurdu. Ama CEO'su demiş ki hayır, bir hiper otomobil yapacağız. Volkswagen'e karşı çıkmış. Elektrikli yapmayacağız. Ters yöne gideceğiz. Ve bu çılgın otomobil fikriyle ortaya çıkmış. Yine bir hibrit otomobil aslında ama motor komple değişti. Önceki modellere baktığımız zaman Bugatti W16 8 litre hacminde 4 turbolu o çılgın ve bir daha dünyaya muhtemelen hiçbir zaman gelmeyecek karışıklıktaki bir motorla hep sahneye çıkıyordu. Bu sefer W16'dan V16 atmosferiye dönünce işler tabii çok değişti. Çünkü V16 böyle standartta gördüğümüz bir motor tipi değil. W16 da değildi. Ama hali hazırda olan bir platformu bırakıp sıfırdan bir motor tasarlamak gerçekten bu devirde çılgınca. V12'lere, V8'lere, V10'lara aşinayız ama V16 dediğimiz zaman çok da fazla bir örneği yok. Özellikle yol otomobillerinde. 1940'lar civarında Cadillac bir denemiş ama o da böyle hiper otomobil yapayım diye değil. Hani dönem içinde bir değişiklik yapayım demiş. 185 beygir üreten 7 küsür litre hacminde, hani çok da popüler olmayan bir motor. O zamandan bu zaman zaten başka örneği de yok. Sesi bugüne kadar duyduğumuz hiçbir şeye benzemiyor. Gerçekten hiçbir şeye benzemiyor. Bu durum sadece V16 olmasıyla alakalı değil, başka değişiklikler de var. Motorun içine baktığınız zaman upuzun bir motor. 1 metre boyunda bir kranka sahipmiş ve bu krankın dizilimine baktığınız zaman 2 tane Crossplane V8'in ucuca eklenmiş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden zaten sesi çok farklı. Nedir Crossplane? V8 motorlara baktığımız zaman iki çeşit crankshaft'la gelirler. Bir Avrupalıların tarzı var, bir de Amerikalıların tarzı var. Avrupalılar flat plane'i kullanır. Yani yandan baktığınız zaman crank'a sadece bir düzlemde gözükür. Her şey çok simetriktir. Ateşleme sırasına baktığınız zaman bir sağ taraftan bir sol taraftan silindir sürekli ateşlenir. Crossplane Amerikanların sevdiği bir motor tarzı. Yandan baktığınız zaman kesişen 2 tane düzlem görürsünüz. Bu da tabii ki yine ateşleme sırasını değiştirir. Bu sefer simetrik değildir flat plane gibi. Bir sağ bir soldan olmaz. Bu da zaten Amerikan V8'lerine o
gürül gürül sesi veren en büyük özelliklerden bir tanesidir. Genelde flat plane'ler daha yüksek devir çevirir. İşte Ferrari 458, E92 M3'ün motoru, S65'e baktığınız zaman gibi örneklerde flat plane'ler hep daha yüksek devir çeviren, daha böyle yarışçı bir karakteri vardır. Cross plane crank'a sahip olan V8'lerde ise Amerikanlarda olduğu gibi daha torklu, daha gürül gürül, yüksek devir çevirme niyetinde olmayan motorlardır. Bugatti'nin V16'sına baktığımız zamansa Cross Plane'den 2 tane V8 ucuca eklemişler. Çok büyük bir devir çevirmesini burada o yüzden beklemiyorduk. Çünkü daha önce böyle olacağını açıklamışlardı zaten. Ama yeni gelen görüntülere baktığımızda ise bu motor 9500 devir çeviriyor. Bu motor tabii ki atmosferik olduğu için Chiron'daki kadar yüksek beygirler üretemiyor. Bu içten yanmalı motor sadece 1000 beygir üretebiliyor. Bu atmosferik motorlu yol otomobilinde görülmüş en yüksek değer. Atmosferik V12'lerde 800, 850, 900 beygirlere yaklaşıldı ama 1000 beygir bu V16 ile birlikte olmuş oldu. Buradaki birinci mühendislik zorluğu W16'dan V'ye geçtiğinde bu çılgınca uzun motor toplamda 25 santim uzamış. Ama tasarımcılar demiş ki Chiron'dan daha uzun bir araba yapmak istemiyoruz. Bunu ne yaparsak yapalım değiştirmeyelim. Haliyle bu 25 santimlik kocaman farkı aynı paketlemeye sığdırmak oldukça zorlu bir iş ama bunu başarmışlar. İkinci bir sorun var. Bir önceki model 1600 beygir gücünde olduğu için tabii ki yeni gelen Tourbillon modelinin biraz daha güçlü olması gerekiyor. Ama bu atmosferik motor 1000 beygir üretebiliyor. Yardımına ise tabii ki günümüzün olmazsa olmazı elektrik motorları yetişiyor. Bu sebeple aslında hibrit bir otomobil. Plug-in değil, yani fişe takıp şarj edemiyorsunuz. Sadece ya fren geri dönüşümünden ya da motordan gelen enerjiyle elektrik üretip depolayabiliyorsunuz. Prize takmanız mümkün değil. Ön tarafta, ön tekerlerin her birinde bir tane de arkada şanzımanın içinde olmak üzere 3 tane elektrik motoru var. Her biri 400 beygir gücünde. Toplam 1200 beygir ediyor gibi gözükse de maalesef bataryalar bu kadar gücü aktaramadığı için 800 beygirle limitlemişler. Bu 3 motorun toplam gücü 800 beygir. 1000 de içten yanmalıdan vardı. Toplamda 1800 beygir üretebiliyor ve bu şekilde de bir önceki model Chiron'dan daha da güçlü yapmayı başarmışlar. 25 kW bataryaya sahip. Bunu kullanarak da sadece elektrikli motorlarla yaklaşık 60-70 km range'e sahip bir şekilde elektrikli olarak sürebiliyorsunuz. Ya bu arabayı alıp kim elektrikli sürer ki diye düşünürken Bugatti'nin CEO'su orada bir açıklama yaptı. Dedi ki ileride hükümetler artık içten yanmalı motorların gireceği alanları kısıtlamaya başlayacaklar. Özellikle Avrupa'da şehir içlerinde, tam şehir merkezlerinde içten yanmalıya izin vermeyecekler ama biz bu arabanın zamansız olmasını istiyoruz. Yıllar sonra bile hala kalsın istiyoruz. Haliyle o alanlara girmek için bu sadece elektrikli şekilde kullanıma izin verdikleri çok da mantıklı bir fikir. Bu sadece elektrikli modunun yanında 2 mod daha var. Diğeri tahmin edeceğiniz gibi kombine. Yani her şeyin çalıştığı içten yanmalının, elektriklilerin. 3. modda ise sadece içten yanmalı motoru çalıştırabiliyorsunuz. Bu biraz garip yani. Bunu kim yapmak ister? Neden böyle kullanmak ister? Açıkçası bilmiyorum. Benim aklıma gelen tek senaryo, yani bu arabanın sahibi işte yolda biriyle rol yapmak istediği zaman dur senin araba güçsüz, işte ne bileyim bir Ferrari 812'ye denk geldi. Senin araba güçsüz, benim arabayı binlik moda alayım öyle deneyeyim falan derse gibi bir kullanım alanı olabilir. Ama onun haricinde çok da mantıklı bir mod olduğunu düşünmüyorum. Ki basın lansmanında da bunu söylediler. Hani kim kullanır bilmiyoruz ama bizim müşterilerimiz salak değil. Belki bir istedikleri vardır, bir düşünceleri vardır diye bu opsiyonu da onlara verdik dediler. İlginç ama güzel bir özellik. Bu içten yanmalı motorun ve hibrit düzenin yanında bu arabanın en büyük ihtiyacı olan şey aerodinami. Çünkü Bugatti'ler son hızlarıyla meşhur genelde. Bu Tourbillon da istisna değil. 445 km/saate limitlenmiş bir son hızı var. Tabi limitlenmiş deyince daha üstüne ne gidecek? 500'e mi varacak? O zaman kaldırırsak onu 500 mü yapacak gibi değil. Muhtemelen zaten bu hızın üstüne çok fazla çıkamayacaktır güç olarak da. Ama olay şurada, bataryaları, lastikleri, güvenliği göz önünde bulundurarak bu hıza sınırlamışlar. Sadece 445 kilometrecik hızla gitmeniz mümkün. Peki aerodinamiği nasıl etkilemişler? Çünkü bir önceki Chiron'un o W16'sında İşte intercooler'lar, bir sürü radyatörler, soğutmalar vesaire derken bunlar arabayı ciddi şekilde aerodinamik olarak etkiliyor. Genelde biz aerodinamik sürtünme katsayısından bahsederiz. İşte 0.35, 0.40,
0.28 gibi böyle CD olarak gösterilen o sürtünme katsayısından yola çıkarız. Ama bu tek başına bir parametre değildir. Bu aerodinamik kuvvetleri bulmak için önden havanın çarptığı alan da kullanılır. Yani aynı aerodinamik katsayısına sahip iki otomobilden daha geniş, daha yüksek, ön alanı daha büyük olan aslında daha yavaş kalacaktır. Bunu göz önünde bulundurmuşlar. Demişler ki biz bu arabayı nasıl daha küçük bir hale getirebiliriz? Burada da işlerine gelen en büyük yardımcı yeni bu hibrit sistem. Çünkü 4 çeker bir otomobil yapmak için Chiron'da ön tarafa gücü iletmeniz lazım arkadaki motordan. O yüzden de ortada şaft var. Şanzıman öndeydi. İki yolcunun arasındaydı. Haliyle buradaki paketlemeyi çok küçük bir şekilde yapamıyorlardı. Ama yeni modele baktığımızda Tubilion'da ise bu sefer ön tarafa giden bir güç yok. Direkt elektrik motorları var. Arkadaki içten yanmalı motordan bir güç aktarımı yok. Böyle olunca aradaki şafta da ihtiyacınız yok. Şanzımanı da ön tarafa koymaya gerek yok. Yine arkada motorun üstünde. Hal böyle olunca ortada sürücüyle yolcu arasına bataryaları koymuşlar. Ama bu daha ince olduğu için yolcuları birbirine yaklaştırmışlar. Koltuklar daha yakın. Böyle olunca arabanın dış tasarımını daha da küçültebilmişler. Ve ön alanı bu şekilde daraltmayı başarmışlar. Aynı zamanda koltuklarda bir değişime gitmişler. Yere ayarlanabilir diyorlar. Bunda da koltuk sadece yukarı aşağı oynuyor ama ileri geri gitmiyor. Bunun yerine işte LaFerrari'de falan olduğu gibi pedal ve direksiyonu kendinize çekebiliyorsunuz. Koltuktaki bu ekstra mekanizmadan kurtulunca koltuğu daha aşağı yerleştirebiliyorsunuz ve bu şekilde tavanı da daha aşağıda tutabiliyorsunuz. Hem ağırlık merkezi aşağı kaymış oluyor hem de yine ön alan küçülmüş oluyor. Benim aklımı başımdan alan, böyle o aerodinami sevdamı tetikleyen en büyük parçaysa difüzör. Diğer otomobillerden çok daha büyük bir difüzör koymuşlar. Yani arkadan baktığınız zaman kocaman, devasa. Zaten arka tamponun dışına da çıkıyor. Arabayı da biraz daha uzun gösteriyor. Tabii görsel olarak çok heybetli durmasının yanında çok da işlevsel. Difüzörün mantığı downforce oluşturmak. Bu yüzden de arabanın altından genişleyerek gitmesi gerekiyor. O yüzden orada bir hacme ihtiyacı var. Bir önceki modellerde bu kadar büyük bir alanları yoktu. Çünkü W16 bütün o intercooler'lar, turbolarla birlikte tombul bir motor. O kadar hacim olmuyormuş. Ama V16'ya geçince daha ince uzun olduğu için kenarlarda yer açılmış. O yüzden de difüzörü böyle kocaman bir hale getirmişler. Tabii difüzör açılarak gitmesi gerekiyor dedik ama çok da yüksek bir açıyla bunu yapamazsınız. Genel geçer bir kural olarak 11 dereceden daha fazla eğim olursa akış kopmalar yaşar ve bu downforce'u oluşturamazsınız. Hem bu kadar büyük difüzör istiyorsanız ve bu açıyı da tutarsanız tabii ki çok daha uzun bir yol boyunca bu difüzörün gitmesi gerekiyor. Altından baktığınız zaman bu sebeple arabanın ortasından başlıyor neredeyse açılmaya ve arkaya kadar bu şekilde gidiyor. Tabi arkada bu kadar büyük bir difüzör olmasının bir sorunu daha var. Yine paketlemeden geliyor. Normalde bütün arabaların hem önünde hem arkasında bir çarpışma barı bulunur. Bu metalden olur ve bir yere çarptığınız zaman ya da arka durumda birisi size çarptığı zaman darbeyi emmek için konur. Demişler ki Bugatti'de bu bar varken bu difüzörü buraya sığdırmak mümkün değil. Bu kadar büyük yapmak mümkün değil. Haliyle burada zor yolu tercih etmişler. Yepyeni bir fikirle gelmişler. Difüzörün kendisi çok iyi tasarlandığı için aynı zamanda çarpışma barı olarak da kullanılıyor. Darbeyi emiyor. O yüzden ekstra büyük bir metal parçaya, metal bir bara ihtiyaç kalmamış. Tek parça hem aerodinamiği hem de güvenliği aynı anda sağlayabilmiş. Bu difüzör sayesinde kanadın neredeyse hiçbir işlevi kalmamış aerodinamik olarak. Arkada hala bir kanat var açılıp kapanan. Ama çoğunlukla frenleme için kullanıyoruz diyorlar. Artık sadece handling moduna aldığını da, yani hani piste çıkacaksa araba illaki daha da bir downforce istiyorsa bu arka kanat işlevsel. Bir de frenlemede. Onun haricinde yoldaki bütün işleri, hatta son hıza çıkma işinde difüzör hallediyor. Ekstra burada kanada çok da büyük bir ihtiyaç kalmamış. Tabii böyle bir hiper otomobil deyince dördüncü konumuz olan ağırlık ortaya çıkıyor. Ağırlığı tam açıklamadılar. Çünkü dediler ki araba henüz bitmedi. Sağdan soldan ufak tefek bir şeyler daha kırpmaya çalışıyoruz. Ama söz veriyoruz 2 tonun altında olacak diye. Chiron 1995 kilo civarındaydı. Ondan daha hafif olacak diyorlar. Muhtemelen sadece 1-2 kilo civarında bir hafiflik olacak. Yani toplamına baktığımız zaman 2 tonluk bir araba diyebiliriz. Bir hiper otomobil için tabii biraz fazla. Daha da
daha eski, tam bunun karşılığı olmasa da işte McLaren P1'e baktığımız zaman, LaFerrari'ye baktığımız zaman falan, tabii onlar çok daha hafif tarafta. Ama Bugatti bir yandan da lüksü sunmak istediği için mecburen arabada ağır oluyor. Ama ağırlık tasarrufu yapmak için yeni bir yönteme geçmişler. Bazı parçaları tasarlarken süspansiyon komponentleri gibi geleneksel yöntemi bırakmışlar. 3 boyutlu yazıcıdan basmışlar bunları ve topolojik optimizasyon denen bir şey var. Parçanın ne kadar kuvvet taşımasını, nerelerden yük bineceğini, nerelerden bağlanacağını söylüyorsunuz ve bütün bu stres yolları hesaplanarak bir şekil ortaya çıkıyor. Normal CNC'lerle vesaire bunları üretmek mümkün olmadığı için burada da 3D printer'la bu işi yapmışlar. Buradan da bayağı bir ağırlık kazandık diyorlar. Tam şeyi söylemediler ama gerçekten süspansiyon komponentleri standart bu tip bir araba için oldukça ince ve hafif duruyor. Bunu böyle AI ile yaptık, AI tarafından yapıldı gibi şeyler söylediler ama burası bence çok gerçekçi değil. Çünkü bu topolojik optimizasyon zaten hali hazırda mühendislik programları içinde olan özelliklerden biri ve AI bazlı değil, genellikle iterasyon bazlı çalışır. Yani deneme yanılma yöntemiyle önce dener, onun üstündeki streslere bakar, sonra yeni bir iterasyon yapar gibi ilerler. Yani orayı biraz marketing için AI'ya da uyalım diye söylediler gibi geldi bana. Ama günün sonunda ne olursa olsun çok büyük bir mühendislik başarısına ulaştıkları belli. 4 milyon dolarlık fiyatıyla alır mısınız diye sormayacağım tabii ki ama dünyada çok limitli sayıda insan, yaklaşık 250 kişi bu arabayı alabilecekmiş. Olur da bir gün birisi Türkiye'de almaya karar verirse herhalde vergilerle falan 15-16 milyon dolarlara yaklaşır opsiyonlarla birlikte. Siz de bu araba hakkında ya da yeni teknolojileri hakkındaki yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Aynı zamanda sormak istediklerinizi ve anlatmamızı istediklerinizi de aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.